Cool olmak. Bazı markalarda var, bazılarında yoktur. Cool markaları diğerlerinden ayıran şey bir tür gizemdir. Orijinal olmasıyla mı ilgili, özgünlükle mi, estetik mi? Bu bölümde kendini ülkenin dinamik basketbol ve sokak kültürünü beslemeye adamış bir Türk moda perakendecisiyle konuşuyoruz. Ve soruyoruz, bir markayı cool yapan nedir? Ülkedeki en parlak beyinlerden bazılarını öne çıkaran yeni bir podcast olan TechForce Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu bölümde bize SneakSup CEO'su Mustafa Ünal ile pazarlama, e-ticaret ve müşteri hizmetleri direktörü Serkan Nazlıben eşlik ediyor. SneakSup'ın sneakerlara karşı inkar edilemez bir tutkusu var. Mustafa, Serkan ve ekip için sneaker bir sanat ve kendini ifade etme biçimi. Ancak sadece ürünü değil, müşterilerini de çok seviyorlar. Bu yüzden ürünleri piyasaya sürmek ve sneaker tutkunlarını heyecanlandıracak deneyimler yaratmak için yeni yollar buldular. Türkiye'nin ilk Nike mağaza ortağı olmalarına şaşmamalı. Mustafa, Serkan, programımıza hoş geldiniz. Gerçekten çok heyecan verici şeyler konuşacağız bugün. Öncelikle şöyle birkaç tane ısınma sorusuyla başlamak istiyorum. Mustafa, SneakSup'ı 3 kelimeyle tanımla desem. Tutku, ilham ve basketbol. Harika. Peki Serkan'a dönüyorum. Serkan, moda perakende alanı dışında böyle bize 3 tane cool marka sayabilir misin? Netflix, Apple, bir de Tesla. Harika. Peki sence bu markaların ortak özelliği ne? Bu 3 markanın? Güzel. Bence bunların üçünün de kesinlikle ortak kesişim kümesinde müşteri odaklı olmak ve inovasyon var. Çok güzel. Tekrar Mustafa'ya dönüyorum. Bazı markalar için cool olmak nasıl bir şey sence? Neden önemli? Tüketici deneyimi merkezine koyduğun bir dünyada, cool olmadığın bir yerde tekrardan o tüketiciyi içeriği davet etme şansımız olmadığı için. Net. Onların olmazsa olmazı cool olmamız gerekiyor. Peki hemen şuradan devam etmek istiyorum. SneakSup Türkiye'de basketbol ve sokak kültürüne nasıl adım attı? Çünkü bir yön veriyorsunuz. Evet. Ya bizim hikayemiz 2008'de başladı. Spor perakendesine adım attık. Sonra kendi tutkumuz, benim kendi hayallerim, biz bir aile şirketiyiz, onun hayallerini gerçekleştirme fırsatı için önümüze bir şans geldi. Biz bu şansı da çok da aslında arkasında bir araştırarak kendi de sevdiğimiz, merak ettiğimiz işlere odaklandık. SneakSup'ı çıktığı yerde tabii ki işin içine sokak ve ona bağlı alt kültürleri, işin içine moda ve basketbolu koyarak SneakSup'ı kurguladık. Hikayemiz buradan başlıyor. Tutkumuz da hala devam ediyor. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız. Yeni hedeflerimiz var. O da globalleşmek diyebiliriz. Şüphesiz. Hiç kesinlikle çok eminim. 2014 yılında İstanbul'da kuruldunuz. Evet. Şimdi İstanbul'da ve Anadolu'da 60 mağazadan bahsediyoruz. Evet. Bu nasıl bir büyümedir? Bunu nasıl başardınız? Bunun arkasındaki en büyük şey tüketiciyi merkeze alarak bir deneyim oluşturduk. Tüketicimizi merkeze aldığımız yerde markalarla beraber oluşturduğumuz bir ürün hikayesi var. Bunu hepsini bir match ettiğimiz yerde tüketicide inanılmaz bir aldık, karşılık aldık. Bu karşılığın sonucunda da öncelikle İstanbul'da bir büyüme planı oluşturduk. Çünkü İstanbul Türkiye'yi etkileyen, Türkiye'nin merkezi. Sonra da bunu Anadolu'da yaygınlaştırarak oradaki tüketicilere de ilham olmaya ve onlara servis üretmeyle devam ettirdik. Şu an çok güzel gidiyoruz. İnşallah dediğim gibi bundan sonra da önce yakın coğrafyada sonra da gelişmiş pazarlarda olmak gibi bir hedefimiz var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Kesinlikle. Gerçekten çok etkileyici hikayeyi dinleyince de kullandığınız bazı bilinçli dijital stratejilere daha sonra da değineceğiz bir sonraki sorumda ama önce bu podcast'in ne hakkında olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Cool olmak, havalı olmak, Türkçe'de derim yerindeyse. Cool olmak ve cool olan bir markayı nasıl tanımlarsınız? Ve SneakSup'ı farklı kılan şeyler nelerdir? Cool olmak bizim için aslında otantiklikten geçiyor. Otantikle tüketiciyle
marka hikayesini bir arada meç edip onu bir bütünlük olarak bütünsel bir pazarlama yaklaşımıyla bir araya getirdiğiniz dünyayı oluşturuyor. Biz buna odaklandık. Bizim için cool olmak denilen kavram ürünle servisi, içerideki deneyimi bir arada sunduğumuz ve bunun tüketicide karşılığını gördüğümüz bir ortamın tamamı demek. Buna odaklandık. Şu anda da güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel şeyler yapacağız. Çok güzel. Burada Serkan'a dönmek istiyorum. Sneaksup'ın sneakerlara karşı bir tutkusu var. Onu görüyoruz ve bunu bir sanat ve kendini ifade etme biçimi olarak görüyor esasında. Bu tutkuyu markanın kimliğine ve müşteri deneyimine nasıl yansıttınız? Yani sorunun cevabı aslında sorunun içinde. İçinde gizli. Sneaksup tüketicisi hakikaten sahiden yeni çıkan sneaker'ı, trendi, ünlülerin giydiği sneaker'ları ve kesinlikle sneaker'ın arkasındaki hikayeyi belki de bizden daha iyi takip ediyor. Çok. Bu bizim için aslında çok şanslı olduğumuz bir şey. Çünkü müşterinin yolculuğunu onların yaşam tarzına uygun bir şekilde oluşturabilmek bizim en büyük silahlarımızdan bir tanesi. Deneyimselleştirme kısmı ise bence çok zevkli. Çünkü bizde hem fiziksel mağazalarımızın olduğu bir ortam hem de dijital bir ortam var. Açıkçası mağazaya girdiğinizdeki ilk duyacağınız müzikten tutun da çok keyifli. Yani dijital taraftaki paylaşımların bütün akışına ve satış sonrası desteğin tamamında mutlaka bu deneyimi hissedebiliyorsunuz. Ve bütün hikaye de aslında tüketiciyle onun o hayat tarzına uygun o ürüne bizim ekosistemimizin içerisinde yaşatmaya çalışmak. Bu da az önceki sorunun cevabına çok benzer ama bütünselleştiğinde zaten tüketici deneyimin içerisinde kendisini buluyor. Gerçekten çok keyifli. Hem bunun için çok aranındığımızı net söyleyebilirim. Evet. Yani bu çok markamızın yolculuğunda biraz belki söze girdim ama. lütfen. İnsanların Sneaksup'ta bu ürünü bulma arzusunun yaşatıyor olmak ve bunu kendini iyi hissettiği bir mecrada ulaşıyor olması bizim en çok keyif aldığımız şey. Yani bunu ekiple de konuştuğunuz zaman hepsinin en büyük tatmini ne sorusunun karşılığı, evet ya biz bunu herkesten önce ve farklı bir şekilde servis edip insanlara bunu sunuyoruz ve bunun karşılığında arzın çok üstünde bir taleple karşılık almak, bunun keyfi. Yani biz raffle'la işte insanları mağazalarda sıralara sokup ürün alması için onları tetiklemek, onun heyecanını yaşamak bambaşka bir şey. Bunu gördükçe bizim motivasyonumuz çok acayip derecede artıyor. Aslında ürünü değil, yaşam tarzını birazcık pazarlıyoruz diyebiliriz. Yani. Tabii ki. Onu anlatıyoruz, Doğru. onun iletişimini. Bambaşka bir yaşam tarzı, müşteri kitlenize yaşattığınız deneyim diyeyim. Buradan biraz yenilikçi yöntemlerden bahsetmek istiyorum esasında. Sneaksup piyasaya sürdüğü, sneaker tutkunlarına piyasaya sürdüğü o heyecan verici deneyimleri yenilikçi olmak adına neler yapıyorsunuz bu yenilikçilik konusunda? Bu soruyu ben alayım. Olur al hadi. Sizin bu cümleyi tam olarak sorunun içerisinde koymuş olduğunuz şeyin bizdeki karşılığı lansman. Yeni bir ürünün lansman şeklinde sunulması açıkçası bizim zaten her sezon başında yaşamış olduğumuz en büyük heyecan. Tüketiciye yeni bir ürünün gelişini özellikle bir de geriye sayım yaparak bunu günler öncesinden başladığımızda hikayesiyle birlikte ürünü o kadar özel hale getirmeye başlıyorsunuz ki zaten az adette olup bir de talebi daha da yükselttiğimiz bir dünyada da ürün ondan sonra giyen kişi için kendisini çok daha iyi hissedeceği bir giyim ürünü haline geliyor. Açıkçası bazı ürünler var, talebin aşırı yüksekliğinden biz onları çekilişle satmak zorunda kalıyoruz. Yani hediye etmek değil, satmaktan bahsediyorum. Bu raffle deniyor. Ürün çok öncesinden sunuluyor ve talepler alınıyor. Ardından da satın almaya hak kazananları biz arkadaşlara haber veriyoruz ve bu tüketici için aslında bir yandan da bir gamification, bir oyunlaştırma haline geliyor. Bu da tatlı bir deneyim. Bence denemediyseniz siz de deneyin. Kesinlikle Çünkü denedim. insan piyango bekler gibi yani acaba hakkı kazanacak mı diye bekliyor. Tabii ki. Tabii ki. Evet, Çok tabii keyifli ki. bir yolculuk ve bir deneyim böyle. Heyecanla bekliyoruz. Ürüne de tabii süper bir katkı sağlıyor. Zaten tüketicinin alışveriş yapmasında ve giyinmesindeki en büyük motivasyon da kendisini iyi hissetmek değil mi? Yani giydiği ürünün özel olduğunu hissetmesi başka ne hissetsin ki yani?
Çok doğru. Ve sizin harika bir ilişkiniz var. Biraz önce de değindik, müşterilerinizle harika bir ilişkiniz var. Bir marka ile müşteri arasındaki bu ilişki hem online kanaldan hem offline kanaldan özen göstermesi gereken bir ilişki. SneakSap bunu nasıl yapıyor? Bu özeni nasıl gösteriyor? Sonradan da bu çünkü marka sadakatine dönüşüyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ya orada tabii arkada çok büyük bir data var. O veriyi anlamlandırmamız, o veriyi okumamız ve tüketiciyle sürdürülebilir bir işbirliği yaratmak için bu datayı öncelikli olarak bir incelenmesi, bunu anlamlandıracak bir ekiple bunu koordine etmek ve tekrardan bunu servis etmeyi sürdürmekten geçiyor bu iş. Bu tek başına bir iş değil. Her zaman yılın 365 günü düzenli olarak belli periyotlarla update ettiğimiz işler. Bu yüzden tabii ki Salesforce gibi kanallarla biz çokça çalışıyoruz ve oradan inanılmaz faydalar görüyoruz. Hedef kitlemize en optimist bir şekilde ulaşma noktasında bize çok faydasını gördük. Biraz aslında data ile ilgili Serkan da bir şeyler aktarsın bence. Bence biz datayı çok iyi kullanan yapılardan bir tanesiyiz kesinlikle ama tabii bunu tek başına bu datayı anlamlandırmak da yetmiyor. Hareket kabiliyeti de açıkçası birazcık esnek yapıyla birlikte tüketiciye hızlı reaksiyon verdiğiniz dünyada bu iş biraz daha manalı. Bizde üçü de var, teknoloji de var. Teknolojiyi anlamlandırmak için, datayı anlamlandırmak için bence işinin müşterisi olan kullanıcılar var. Ve uygulama konusunda da esnek bir kabiliyet var. Bu üçü açıkçası olduktan sonra da bize sadece 360 pazarlamayı, iletişimi yapmak kalıyor. Çok güzel bunları duymak Salesforce hakkında da. Mustafa, sürdürülebilirlik dedik. Sürdürülebilirlik de çok cool bir esasında cool bir terim. Özellikle de sizin kitleniz için çok önem veriyorlar, değer veriyorlar. SneakSap müşterilerine bu tip kurumsal sosyal sorumluluk hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını göstermek için neler yapıyor? Biraz da bunları bizimle paylaşabilir Tabii misin? ki. Tabii Arkofon bu arada bu soruya özel seçilmiş. Evet, bence de. Şimdi biz öncelikli olarak Tema Vakfı'yla 2022'de başlayan bir iş ortaklığımız var. Biz sustainable, yani geri dönüşümlü ürünler ve çevre dostu olan bütün ürünleri satın alan her tüketicimize bir ağaç dikiyoruz onlar için. Ve bunu dijitalde onlara bir kartla bu sertifikayı da post ediyoruz. Bunun bir ciddi anlamda karşılığı var. Hem bizi iş tatmini olarak çok mutlu ediyor. Diğer tarafta da bir ormanımızın oluşması bizim için çok keyifli işlerden biri. Diğer önemli konu tabii SneakSap bir multi-brand sneaker ve spor modası markalarını bir arada bulunduran bir konsept. Oradaki seçtiğimiz markalardaki işbirliklerimizde özellikle çevre dostu, sustainable ürünler üretenlerin ve onların özellikle bu tarz koleksiyonlarını biz de hem etiketlemede hem dijitalde, e-com'da servis ederken farklı bir şekilde post ediyoruz ve bunu gösteriyoruz. İnsanların bir taraftan da bu ürünleri daha fazla tüketmelerini, o ürünlerin satın almalarını bekliyoruz. Sürdürülebilirlik kavramı için ofisimizde de tabii ki her gün yeni şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bizim temel yaklaşımımızda SneakSap'ı oluşturan önemli növelerden biri de iki kavramı biz çokça ofisimizde kullanıyoruz. Bu da biri kapsayıcılık, biri de eşitlikçilik noktasına çokça odaklanıyoruz. Biz farkındayız ki kitlemiz bizden bunu bekliyor. Bunu beklemesinin dışında biz zaten bunun bir parçasıyız ve bunun parçası olmaya devam edeceğiz. Ve buna bağlı bunun oluştuğu növeleri sahiplenmeye, burayı desteklemeye var gücümüzle devam ediyor olacağız. Çok güzel. Kitleniz hakkında devam etmek istiyorum esasında. Bir markanın etrafında bir kitle, bir topluluk oluşturmak markanın cool olduğuna, havalı olduğuna olmasına katkıda bulunuyor. SneakSap bu sneaker meraklılarından oluşan böyle güçlü bir topluluk oluşturdu. Nasıl teşvik ettiniz onları? Ya bir kere onlarla bir otantik bir iş kurmanız gerekiyor, bağ kurmanız gerekiyor. Bizim ana hedef kitlemiz ilk başladığımızda 18-25 yaşta tanımlarken bugün
O 12 yaşa kadar inmiş durumda. 12-25 yaş arasındaki tüketicilerimize, dostlarımıza, biz dost diye hitap ediyoruz onlara. Onlarla bir kere kurduğumuz bağda mutlak otantik olması lazım. Bizim Snack Zap'ın yine stratejisinde olmazsa olmaz şeylerden biri müşterilerimiz için vazgeçilmez olmak, aynı zamanda markalar için de vazgeçilmez olmak gibi bir kavram var. Bu ikisi birbirini çok meç eden işler. Bu nasıl bir kavram dersek, ürünü yani markalardan satın almış olduğumuz ürün ve koleksiyonlarını öyle bir seçki yaratmalıyız ki o seçkiyi tüketiciler karşılığında wow bu benim istemiş olduğum o bütünsel yaklaşımın bir parçası olan evet ben bunu tüketmeliyim dediği şey. Aynı zamanda biz oraya yeni bir ürün koyduğumuz zaman evet ya bunu Snack Zap anlamlı bir şekilde bu rafa koyuyor. Bunun bir karşılığı vardır dediğimiz bir dünya oluşturmaktan geçiyor. Tüketiciler için de mağazaya geldiği zaman içeride oluşan o bütünsel deneyimi, Serkan'ın söylediği gibi müzikle, çalışan arkadaşlarımızın vermiş olduğu servisle, diğer yarattığımız deneyimsel işler, işte sneaker, custom işi yapıyoruz, kişiselleştirme işleri yapıyoruz. Tekstil ürünü aldığınız zaman nakış yapıyoruz, baskılar yapıyoruz gibi veya gelip keyifli bir şekilde hiçbir ürün almadan mağazanın içinde oyun oynayabilir, basketbol oynayabilir, skateboard'a ve işte BMX'e merakı varsa bisikletle gelip mağazanın içinde takılacağı alanlar yaratıyoruz. Bu bir bütün, yani bunu bir parçasını eksik yaptığınız zaman anlamlı hale gelmiyor. Bunu yaptığınız yerde diğer tarafını da dijitalde de bunu çözümlüyor olmanız gerekiyor. Çünkü bugün tüketici bunu sadece fiziki mağazalarda değil, dijitalde de bambaşka deneyimlerle yaşıyor. Bunu işte dijitalden kastımız, evet bunu e-com'da yaptığımız işler, bunu sosyal medyada yaptığımız işler, oluşturduğumuz içeriklerde de çok rahat görürüz. Bence biraz dijital tarafında Serkan da biraz bahsetsin. Neler yapıyoruz ve burada sizinle olan işbirliklerimizde de biraz bahsetmesine fayda var bence. Güzel. Bu büyük bir yolculuk aslında. Hani mağazadaki deneyimlerden bahsederken ben de bir yandan da aslında diyorum ki yani dijital tarafta da bunun karşılıklarındaki bir anda journey'lerimiz geliyor şu anda. O kanvaslar geliyor gözünün önüne. Hatta az öncekileri ekleyeceğim bir de şey vardı aklıma gelen. Yani satış sonrasında yaşattığınız deneyim ve bunun devamında mutlaka olmazsa olmaz hikayelerden bir tanesi. Dijitalde bir sonsuz bir şey var. Bir kuyu var. Açıkçası bu işin reklam iletişiminden çok daha bağımsız sosyal medyada da markanın gücünü ve o hani hep adını işte az önce siz tekrar ettiğiniz o cool'luğu devam ettirebilmek, tüketicinin takip etmesi için hayatına dokunabileceğiniz iletişim yapabilmek, sadece konu ürün satmak değil çünkü. Bunların hepsi bir bütün. Bu bütün hem fizikselde hem de dijitalde bence tüketici karşılık her türlü. O da bizi otantik yapıyor. Evet. Otantik olduğumuz, otantik kaldığımız her yerde de aslında cool duruyoruz. Evet, kesinlikle. Aklıma hemen şu soruyu getiriyor zaten. Şimdi bahsettik 12 yaşından itibaren dedik. Evet. Öncü olmak dedik. Gerçekten hep bir adım önde olmak için birçok deneyim yaşattığınızı biliyorum. Peki bu değişen kitleniz, müşteri kitleniz karşısında da onların ihtiyaçlarına, taleplerine çok hızlı değişiyor çünkü. Onlara nasıl sürekli uyum sağlıyorsunuz? Burada tabii işte o zaman işin içine data giriyor. Datayı anlamlandırmak giriyor. Ve anlamlandırdığınız datayı doğru bir ekiple işleyip dünyada değişen trendleri algılayıp bunu tekrardan satın alıp rafa koymanızdan geçiyor. Burada biz evet yine sizinle olan işbirliğimiz yine burada çok faydasını görüyoruz. Çünkü tüketici beklentilerini anlamak ve anlamlandırmak kısmı burada çok önemli. Evet biz belli bir trendler üzerine hareket ediyoruz. Dünyadaki trendleri anlamaya, oradaki trendlerin hızlı dönüşümünü push etmeye çalışıyoruz. Ama biz ne kadar push etsek de aslında burada bir data var. Evet. O datayla push etmiş olduğumuz verinin ikisinin bir arada anlamlı hale gelmesi gerekiyor. Baktığımız en büyük şey de bu, o datanın anlamlı olması. İnatçı olmamaya çalışıyoruz bir de. Yani her zaman bizim dediğimiz olsun dertli yok, asla.
Hep beraber öğreniyoruz, onu söylüyoruz biz. Birbirimize Evet. ilham veriyoruz, birbirimizi motive ediyoruz ve Evet. birbirimizi eğitiyoruz. Çok doğru gerçekten. Beraber öğreniyoruz. Son olarak Mustafa şunu sormak istiyorum. SneakSap deyince tutku, ürün sevgisi ve müşteri odaklılığının eşsiz bir birleşimi var esasında. Şimdi Evet. bütün bu konuştuklarımızı değerlendirince. Bu takdirler başarılı ve cool bir marka kimliği yaratmak için nasıl bir araya geldi sizde? Bütün bu saydıklarım, tutku, ürün sevgisi, müşteri odaklılığı. Ya her şey hayalle başlıyor. Bence insanlar hayallerin peşine gitmesi lazım. Ben bunu ekibime de çokça anlatıyorum. Her mağaza açtığım zaman diyorum ki her ne yaparsanız yapın, hayallerinizin peşinde gidin ve bunu kutlamayı asla unutmayın. Buradaki bu dinamizm bence bize başka şeyler katıyor. Bizim de yolculuğumuzun başladığı yer aslında bu tutkuyu, heyecanı bir arada oluşturmaktan geçiyor. Biz ekibimizle de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu kocaman bir takım oyunu ve her gün ekibimiz büyüyor. Ve her yaptığımızın işin karşında pozitif bir şey gördüğümüz zaman bundan insanı çok onur eden ve çok mutlu eden bir şey. Ama bunun yanında hatalar da yapmıyor muyuz? Hatalar da yapıyoruz. Hatalarımızdan çokça ders çıkartıyoruz. Bunu yapmamak için de tekrardan ekibimizle ortak akılla, ortak fikirler çıkartarak, burada tek başına bir durum yok. Bence biz bir kocaman bir aileyiz. Bu aile güzel işler yapıyor inşallah. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ve o gerçekten çok hissediliyor. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok enerjik, çok keyifli ve çok cool bir sohbet oldu Çok teşekkür sayenizde. Biz teşekkür Çok ederiz. teşekkürler katıldığınız Biz teşekkür için. ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Günümüzde markalar için cool olmanın ne anlama geldiğini keşfetmemize yardımcı oldunuz. Ayrıca markaların bireysel müşterilerle kişisel bağlantılar kurmak için kullanabilecekleri dijital stratejileri ve niş bir kitleyi destekleyerek nasıl canlı topluluklar oluşturabileceklerini öğrendik. TechForce'un bu bölümünde bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Tekrar görüşmek üzere.